karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosu yine bir Apple ürünü olan iPhone 12. Neden iPhone 12 aldığımı, alma sürecimi, yurt dışından getirdiğim için pasaporta kayıt sürecini göstereceğim. Laptoptan nasıl kolayca pasaport kaydedebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak neden iPhone 12? Benim iPhone 7 telefonum vardı. Fakat bir yerden sonra sürekli şarjı bitiyordu. Yani 2 saat falan kullanabiliyordum. Alanı çok dolmuştu. Telefon yavaşlamaya başlamıştı ve ben yeni bir telefon almak istiyordum. Bu başta Türkiye'den alacağım için iPhone 11 falan düşündüm. iPhone 11 lilasını falan çok istiyordum. Rengi çok güzel diye. Daha sonra araştırmaya başladım 64 GB falan alsam mı diye. Sonra babamın bir arkadaşı dedi ki Amerika'ya gidiyorum. Ben dedim tamam o zaman iPhone 12 alalım. Babamın arkadaşına sorduğumuzda sağ olsun beni kırmadı ve telefonu getirebileceğini söyledi. Ben de bir fiyat karşılaştırmasına başladım. Türkiye'den alabileceğim iPhone 11 fiyatıyla yurt dışından iPhone 12 getirebileceğimi ve pasaportuma kaydedebileceğimi fark ettim. Pasaportuma kaydedebileceğim de benim için çok güzel bir fırsat oldu. Çünkü ben sonuç içinde yurt dışına giriş çıkış yaptığım için kendi üstüme alabiliyordum. Eğer kendi üstüme alamasaydım yani başka birinin pasaportuna kayıt yaptırmazdım. Çünkü yeni şartlar biraz daha kısıtlı bu işlemleri yapmamız için. Bunlardan kayıt yaparken bahsedeceğim. Şimdi onlardan karıştırmayalım. Böylelikle benim bekleme sürecim başladı. Babamın arkadaşı gitti, geldi, benim İstanbul'a gitmemdi derken ben çok heyecanlıydım. Sürekli hani yeni telefonum gelsin, yeni telefonum gelsin diye bekliyordum. Ve en sonunda 6 Ocak'ta gittim ve telefonu aldım. Dışarıdayken kutuyu açmadım çünkü eve gelip kutu açılımı çekmek istiyordum. Çektim, bunu da videonun başına koyacağım zaten. İşte içinden çıkan kablosuydu, şeydi, biliyorsunuz adaptör çıkmıyor artık. iPhone yeni bir düzenleme yaptı. Kulaklık da çıkmıyor aynı şekilde. Type-C bir kablo çıkıyor. Onun için de yeni adaptör almanız gerekiyor. Ama ben şu anlık almadım. Çünkü tabletimin adaptörü telefonum için yeterli neredeyse. 10 voltluk kullanıyorum. Bu videoyu bir ay sonra çekmemin sebebi işte dediğim gibi pasaport işlemleri falan. O yüzden biraz gecikti video. Ama daha iyi oldu çünkü bir ayda gözlemlediğim süreçten de bahsedeceğim. Benim için en güzel olan şey şarj. Çünkü ben iPhone 7'yi kullanırken dışarı çıkarken sürekli yanımda powerbank götürmeye çalışıyordum. Kabloydu, şeydi, her yerim doluydu ve kullanımı çok zorlaşıyordu. Ama iPhone 2'de öyle bir derdim yok. Çünkü bütün gün kullanabiliyorum. Gerçekten müthiş bir olay. Hiçbir şekilde şarj aramıyorsunuz. Yani arabada Bluetooth'tan şarkı açıyorum. Spotify açık, bir sürü uygulama açık. Ama hala şarjı bitmiyor. Yani Apple bu konuda çok iyi yerlere geldi. Başka özelliği olarak da biliyorsunuz iPhone'ların kamerası çok iyi ama şu an 12'de en top seviyeyi yaşıyoruz. Çünkü gece modu müthiş bir şekilde çekiyor. 4K video çekebiliyorsunuz ve ön kameraya gece modu da geldi. Ve iPhone 12 serisiyle başka bir yenilik de bütün seriye retina ekranı konulması oldu. Çünkü bundan önceki 11 serisinde sadece Pro ve Pro Max'te retina ekran vardı. Normal 11'de retina ekran yoktu. LED ekran kullanıyordu sanırım. Bu 12 serisinde 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max hepsinde retina ekran var ve gerçekten çok farklı bir görünüm gösteriyor. Renkler daha canlı, daha kaliteli, her şey daha net. Yani ekran gerçekten çok güzel. Ekrandan bahsetmişken biraz da yeni tasarımdan bahsedeyim. iPhone 12'nin tasarımı biraz daha 5S'e benziyor. Yani kenarları kalın olduğu için. İnternette gördüğüm bazıları işte elinin kesinden falan bahsetmiş ama bende hiç öyle bir şey olmadı. Yani o kadar abartılacak bir keskinliği yok ve sadece kalınlığı var ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü daha orijinal bir Apple tasarımına benziyor. Çünkü iPhone 6'da Apple biraz Androidleşmeye başladı gibi gelmişti bana. Hoşuma gitmemişti ama iPhone 12'de bu kalın tasarım benim çok hoşuma gitti. Ve gördüğünüz gibi ben şeffaf kılıf kullanıyorum. Çünkü telefon rengini çok beğendim. Videonun başında da bahsettiğim gibi. Aslında su yeşili alırken biraz tedirginim. Çünkü iPhone 11 serisinde çıkan su yeşili biraz daha koyuydu buna göre. Ama telefon elime ulaşınca çok rahatladım. Çünkü gerçekten çok güzel. Bu telefondan sonra takıntım başladı. Her şeyi su yeşili almaya başladım neredeyse. Bunu biraz atlatmam lazım. Yani bildiğiniz gibi iPhone 12 daha fazla bahsedebileceğim bir özelliği yok işte. Bionic çip falan filan. Bunlara bakmanız sizin daha iyi olur. Çünkü internette teknik özelliklerini okursanız daha iyi anlarsınız. Şimdi ben anlatacağım. Dilim karışacak, sürtecek, bir şeyler olacak. Hiç gerek yok. Gelelim şimdi pasaport kaydına. Telefonunuzu pasaportunuza kaydetmeniz için bazı şartlar var. Öncelikle son 120 gün içerisinde yurt dışına giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Bu zaten eski bir kuraldı. Yani çok kişi biliyordur bunu. Ama yeni bir düzenleme gelmiş.
Şöyle ki telefonu kimin üstüne kaydedeceksiniz, onun üstüne ait hattı kullanmanız gerekiyor. Mesela ben bu telefonu kendi üstüme kaydettim. Bunun için kendi üstüme yeni bir hat çıkartmam lazımdı. Çünkü benim hattım babamın üstüneydi. İşte bunun yüzünden yeni hat aldım, numaramı falan değiştirdim. O süreçlere girdim. İşte tanıdıklara mesaj atma falan filan derken biraz onunla uğraştım. Çıkartmadı yani. Şimdi gelelim e-devlet'ten size nasıl pasaport kaydedebileceğinize. E-devlet'e giriyorsunuz. Kendi hesabınızdan giriş yapıyorsunuz. Arama yerine e-mail yazdım ben. Altta e-mail kaydet çıkıyor. Oradan da size giriyorsunuz. 4 aşamalı bir siteye giriyorsunuz. İlk önce bilgilendirme kısmı çıkıyor. Burada size bahsettiğim şartlar var. Bunu okuyabilirsiniz. Hatta daha iyi olur sizin için. Yani kesin bir şey öğrenirsiniz. Daha sonra ilerliyorsunuz ve başvuru formu kısmına geliyorsunuz. Burada telefonunuzun bilgilerini girmeniz gerekiyor. Başvuru türü olarak kendi bilgilerimle başvuru yapacağımı yazdım ben. Çünkü yani kendi bilgilerim. E-mail no 1 var. Telefonunuzun ilk e-mail'sini yazıyorsunuz. Bu fiziksel sim oluyor. Fiziksel sim seçiyorsunuz. Daha sonra elektronik sim daha Türkiye'de yok. Ama olursa eğer kullanabilmeniz için e-mail no 2'nizi girip bunun için de elektronik sim seçiyorsunuz. Daha sonra giriş yapılan belge yani pasaport olarak da TC pasaportunu seçtim ben. Çipli e-pasaport dedim. Çünkü benim U ile başladığı için çipli e-pasaport oluyordu. Sonra pasaport numaranızı giriyorsunuz. Yurda giriş tarihinizi yazıyorsunuz. Bunlardan sonra ödeme kısmına geliyoruz. Yani onay kısmı ve ödeme kısmı. Burada ben burada size 4 seçenek çıkıyor. Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası. Ben Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden yaptım. Buna burada şimdi ödeme tıklayınca GİB'in sitesine giriyorsunuz. GİB'in sitesine girdiğinizde de altta hızlı yaşam olarak interaktif vergi dairesini seçiyorsunuz. Daha sonra hızlı ödemelerden harç ve değerli kağıt bedeli var. Oradan da cep telefonu harcı ödemeyi seçiyorsunuz. Burada yine kimlik numarası, ad, soyad, il, yakınlarda bir vergi dairesi seçmeniz gerekiyor. Çünkü eğer bu ödeme kısmında bir sıkıntı çıkarsa yani onaylanmadı, ödediğiniz zaman gözükmüyor gibi şeyler olursa parayı geri alabilmeniz için en yakında bir vergi dairesini seçmeniz gerekiyor. Onu seçtikten sonra burada bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra size bir ödeme kısmı çıkıyor. Bunu çekmemişim. Ödeme kısmı çıkıyor. Orada da kart bilgilerinizi girip ödemeyi yapıyorsunuz. Daha sonra yine e-devlet'e dönüyorsunuz ve ilerleyip sorguluyorsunuz. E-mail kaydı oluştu mu diye. Bende oluştu gözüktü ama ben yine tekrar bir e-mail sorgulamaya girdim. Orada tekrar telefonumun e-mail'sini yazıp sorgulamasına baktım ve olduğunu gördüm. İnternetten artık pasaporta kaydetmek çok kolay. Yani tek tıkla yapabiliyorsunuz neredeyse bilgileri girdikten sonra. Benim videom bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. iPhone 12 tercih etmek istiyorsanız gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz derim. Yurt dışından getirmek daha hesaplı oluyor gerçekten Türkiye'ye göre. Biliyorum videolarım biraz karışık gidiyor kanalımda. İşte vlogtu, Apple ürünleriydi derken biraz daha karışacak. Çünkü saç videosu falan da atacağım yakında. Evde bir şeyler deneyip. Biraz tehlikeli bir süreç olacak ama. Yorumlarda bana video tavsiyesinde bulunursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.